Covid-19 salgınında Türkiye'de enfekte hasta rakamlarında aşağı doğru bir inme trendimiz var. Dolayısıyla normalleşme sürecinde yeni adımlar atıldı ve kısıtlamalar kontrollü olarak kaldırılmaya başlandı. Öncelikle yurt içinde uygulanan seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla tatil ve seyahatleriniz için sizlere yardımcı olacağını düşündüğümüz bir video hazırladık. Eminim ki bu yaz tatil yapma konusunda ikiye ayrıldınız. Pek çok kişi bu salgın döneminde tatil planı yapmayıp evinde kalmayı tercih edebilir. Ancak pek çoğumuz da yıllık elde ettikleri dinlenme imkanlarını değerlendirmek isteyebilirler. Ayrıca keyfi seyahatlerin yanı sıra zorunlu seyahatler de gerçekleşecek elbette. Bu noktada sizlerin sağlığı için neler yapması gerektiği, nelere dikkat etmesi gerektiğini biraz konuşmalıyız. İlk başta kullanacağımız seyahat araçlarından bahsetmem gerekiyor. Tabii ki güvenli yolculuk için ilk sırada gelen şahsi araçlarımız olacak. Aynı aile üyelerinin içinde olacağı araçlar özellikle maskesiz yolculuk için tek seçenek. Ancak dinlenme tesislerinde davranışlarımıza dikkat etmezsek yine riske maruz kalabiliriz. Araçlarımızdan inerken mutlaka maskelerimizi takmamız gerekiyor. Kalabalık tesislerde de girmekten kaçınıp oldukça kısa sürede alışverişimizi yapıp dışarı çıkmak çok önemli. Aracınıza geri dönmeden önce ellerinizi dezenfekte etmelisiniz. Tabii ki bulabiliyorsanız mutlaka öncelikle sabunla yıkamayı ihmal etmeyin. Hatta bu noktada sizlere özellikle yeme içme için yol üzerinde alışveriş yapmaktansa evlerde ön hazırlık yaparak yeme içme paketlerinizi hazırlamanızı tavsiye edebilirim. Evde pişirip yanınıza alabilirsiniz. Yolculuk öncesi alacağınız paketli gıdaları ve su şişelerinizi evde güzelce yıkayıp dezenfekte ederek yanınıza almanız daha iyi bir fikir. Hangisi kolayınıza gelecekse bence onu tercih etmeniz gerekiyor. Böylece yol güzergahınızda benzin, tuvalet ve biraz dinlenmek için durmuş olursunuz. Tabii ki uzun seyahatleri aralıksız yapmakta sağlığınızı riske atacağı için mutlaka durarak en azından biraz hareket etmeye fırsat tanımanız gerekiyor. Ve kalabalık ile temasınız en aza inmesi lazım. Peki şahsi bir aracınız yoksa veya gideceğiniz yer çok uzaktaysa neler olacak? Toplu taşıma araçları arasında aslında en sağlıklısı uçaklar diyebiliriz. Çünkü uçakların havayı temizleme sistemleri oldukça gelişmiştir. Hatta bu animasyonda da göreceğiniz üzere hava bir taraftan gelip aslında başka bir taraftan tahliye olabiliyor. Uçak içinde kullanılan HEPA filtre havalandırma sistemleri virüsün yayılmasını kısıtlıyorlar. Ancak tabii ki sadece virüs değil, HEPA filtreler birçok mikroorganizmayı ve hava kirliliğine sebep olan partikülleri de ortamdan uzaklaştıracaktır. Yapılan açıklamalarda uçakların içerisinde maskelerimizin çıkartılmayacağı da var. Bu tedbir ile beraber virüsün bulaşma ihtimali neredeyse yok denecek gibi bir şey. Ancak burada en önemli sorumluluk yine bizlere yani yolculara düşecek. Maskeyi doğru şekilde takmaya devam etmeli ve birer dakikalık bile olsa çıkartmamalıyız. Bu nedenle alınan tedbir kararlarına baktığımız zaman uçak içinde ikramların da olmayacağını biliyoruz. İkram yerine aslında hijyen setleri dağıtılıyor. Yani maske ve dezenfektan gibi. İkram anında her yolcunun aynı anda maskesini indirmesi gerekecek. Ve bu da aslına bakarsanız alınan tüm teknolojik önlemlerin etkisiz olmasına neden olabilir. Bu nedenle uçağa binmeden önce yeme içme ihtiyaçlarınızı tam karşıladığınızdan lütfen emin olun. Uçuş sürecinde de gerçekten çok ihtiyacınız olmadıkça yeme içme taleplerinde bulunmamanız gerekiyor. Biliyorum ki her seyahat bölgesi için uçakla ulaşım imkanı yok. Bu noktada yine hava temizleme ve oturma alanlarının mesafelerinin ayarlanabildiği trenler var mesela. Trenle seyahat ederken de mesafelere dikkat edelim. Yani yanınızdaki insanlar ve diğer kişilere doğru. Tabii yine trenler ile de ulaşma imkanınız olmayan bölgeler de var. Buralara devreye otobüsler giriyor. Otobüs içerisinde geçirilecek zaman diliminde maskelerimizi hiçbir zaman çıkartmamamız ve araç içerisinde bir şeyler yiyip içmememiz gerekiyor. Yeme içme durumu aslında otobüslerde çok daha kolay kontrol edilebilir. Seyahat sırasında bol bol ihtiyaç molaları verilmesi bir avantaj. İhtiyaçlarınız yoksa bile mola yerlerinde temiz hava almak için mutlaka dışarı çıkmanızı öneriyorum. Ben sizlere bu önerileri verirken aslında firmaların da alacakları kendi tedbirlerden bahsetmiyorum. Bunun da altını çizmem lazım. Hiç şüphem yok ki hangi sektör olursa olsun zaten hijyen kurallarını en üst düzeyde uygulayacaklar. Ben yolcu olarak sizlerin yapması gerekenlerden bahsetmeye çalıştım. Ulaşım araçları için bu önerilerimizi yerine getirmenizin faydası olacağına canı gönülden inanıyorum. Maske takmak dışında kolay erişebildiğimiz bir çantada küçük bir el dezenfektanı şişenizin ya da mendillerinizin olmasını ayrıca tavsiye ederim. Özellikle dezenfektanlı mendiller bu dönemde oldukça popüler. Son olarak altını çizmemiz gereken bir konu daha var.
Seyahatleriniz için HES kodu alımı zorunluluğu var. Bu kod uygulaması ile neler hedeflendi bunu da anlatmak istiyorum. Seyahat kısıtlamaları kalktı ama bu herkesin denetimsizce seyahat edebileceği anlamına gelmiyor. Çünkü virüsün bir yere kaybolduğu yok. Aslında hayatımızı kontrollü olarak normalleştiriyoruz. Seyahat öncesi bir nevi izin olan prosedürü yerine getirmemiz gerekiyor. HES kodu dediğimiz bu prosedür seyahat öncesi başvuran kişinin sağlık durumunu kontrol ediyor. Yakın zamanda enfekte olan biriyle teması oldu mu? Virüs riski var mı? Yok mu? Bunların hepsini gösterebiliyor. Koronavirüsle mücadelede kurulan filyasyon ekibi dedektif gibi adeta iz sürerek pozitif vakaların temaslı olduğu kişileri de tek tek bulup kayıt altına alıyor. İşte mesela bilet almak istediğiniz zaman gittiğiniz bir acentada kodu okuttuğunuzda riski taşıdığınız ortaya çıkarsa o bilet size verilmiyor mesela. Yani HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulanacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Sağlıkla kalın diyorum. Seyahat ederken lütfen maske kullanımına ve mesafe uygulamalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yorumlara sorularınızı yazıp bizlere destek ve katkıda bulunabilirsiniz.